Merhaba, ben Berkay Türkkan. HiQ YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün HiQ üretim tesisindeyiz. Whey protein, kreatin, Vitargo, glutamin gibi merak ettiğiniz tüm supplementleri ithal ham maddeleriyle birlikte tek tek inceleyip özelliklerini değerlendirip siparişinizin ilk anından son anına kadar nasıl devam ettiğini sizlere göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak en çok merak edilen protein tozlarıyla başlayacağız. İthal Alman VPI 90 ham maddesi. Peki ya bu VPI 90 ne anlama geliyor? Whey protein izole, yani %90 oranında protein içeren ham madde. Saflığı arttı, yağ ve laktozdan neredeyse arındırıldığı için sindirim sorununuz varsa, laktoz intoleransınız varsa izole whey proteinleri tercih etmeniz sizin için daha mantıklı olur. Burada da yine protein tozlarında kullanılan VPC 80 ham maddesi var. Yine Almanya'dan ithal ediliyor. Yani whey protein konsantre %80 oranında protein içeren ham madde anlamına geliyor. Protein tozlarında kullanılanları ve bunların farklılıklarını size kısaca özetledim. Böyle devam ettiğimizde burada Vitargo'nun ham maddesini görüyorsunuz. İsveç'ten ithal ediliyor. Vitargo'yu da bilmeyenler için kısaca özetlemem gerekirse çok hızlı sindirilen kaliteli karbonhidrat ve enerji kaynağı. İlerlediğimde burada da Kiowa glutamin ham maddesi var. Japon firmasının Amerika'da ürettirdiği gene yüksek saflığa ve kaliteye sahip patentli ham madde ürünü. Devam ediyorum. Burada yine en çok tercih edilen supplementlerden olan kreatin, Creapure Alman patentli ithal ham madde. Zaten Creapure ham maddesini artık yıllardır hepiniz biliyorsunuz. Patentli ve kaliteli kreatinlerin neredeyse tamamında bu patentli ham madde kullanılıyor. Son olarak yine devam ettiğimde de burada da sitrusin ham maddesini görüyorsunuz. O da yine yüksek saflığa ve dolayısıyla yüksek kaliteye sahip ham maddelerden, patentli ham maddelerden biri. Şimdi bu ithal ham maddeler neden önemli dediğinizi duyar gibiyim. İthal ham maddelerde belli kalite seviyelerine ulaşılıyor. Bu da aldığınız ürünün nihai kalitesini belirliyor. Örneğin protein tozu alacaksınız diyelim. Protein tozu aldığınızda hepsi aynı değil. Arkasını çevirip baktığınızda VPC 80 mi, VPI 90 mı? Bunları hangi oranda içeriyor? Amino asit profilleri nasıl? Yani bunları incelemeye başladığınızda ürünlerin kalite farkını daha net bir şekilde görmeye başlıyorsunuz. Bunlar tabii ki maliyetlerine de yansıyor ama bunun yanında siz bir ürünü kullandığınızda sindirim sorunu yaşamıyorsanız, yüksek protein değerine sahipse amacınıza ulaşma doğrultusunda da size tabii ki daha fazla katkı sağlıyorlar. Kalitesiz bir ürün kullandığınızda da maalesef sindirim sorunu başta olmak üzere hedeflediğiniz protein makrosunu ve amino asit profillerini tamamlamakta zorlanıyorsunuz. Yani bir nevi paranızı çöpe atmış oluyorsunuz. Burası depo bölümü. Burada üretimi tamamlanmış ürünlerden bazıları ve üretimde kullanılan ham maddeleri görüyorsunuz. İşin mutfağını gördük. Şimdi siz sipariş verdikten sonra size gelene kadar nasıl bir yolculuktan geçiyor ona bakalım. Burası da ana depo. Siparişleriniz tek tek burada hazırlanıyor. Hatta gelin şu an anlık olarak bir tane siparişi birlikte hazırlayalım ve hangi aşamalardan sonra size nasıl geldiğine de birlikte bakalım. Siz satın alma işlemini tamamladıktan sonra siparişiniz Shopify'dan anlık olarak yönetim paneline düşüyor ve hazırlanmaya başlıyor. Şimdi siparişin çıktısını alıyorum ve hazırlamaya başlayacağım. Siparişte Gainer var, Builder var, Creatine var, bir de Smash Pro var. Gelin hepsini tek tek toplamaya başlayalım. Kreatinle başladık. Gainer'ın bebe bisküvisi aroması benim de favorim açıkçası. Bu da tamam. Builder, onu da buldum. Bu aroma da tamam. Onu da attık sepete. Şu an sadece Smash kaldı. Ona da bakalım. Smash Pro, onun da kola aroması. Bu da tamam. Onu da sepete atıyoruz. Bir tek shaker kaldı sanırım. Shaker'ı da mavi seçmişiz. Onu da atarak sepeti tamamlıyoruz. Sanırım bir eksiğimiz yok.
Siparişteki ürünleri tek tek topladık. Şimdi bunların önce tozu alınacak. Sonrasında herhangi bir karışıklık olmaması adına tek tek barkodlarla okutulacak. Sonrasında da size herhangi bir zarar görmeden gelmesi için pıt pıtlara sarılacak. Koli kapatılacak ve kargoya verilecek. Şimdi de kargo aşamasına geçiyoruz. Kargolama süreci baştan sona bu şekilde ilerliyor. Gerek üretim, gerek kargolama süreciyle ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Güçlü ve sağlıklı kalın.